takipçileri ve Renkli Sene takip olmayı düşünen adaylar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün sizlere bu içerikte yapmaktan da yemekten de çok keyif aldığım bir tatlı tarifinden bahsedeceğim. Aslında bu bir smoothie. Fakat probiyotik bir smoothie. Biliyorsunuz ki probiyotik mikroorganizmalar hem bağışıklık sistemini destekleyici hem de sindirim sistemimizi düzenleyici özelliğe sahipler. Zayıfım mesela, kilo vermişim, spor yapmışım ama bir tas çorba yiyorum, bu göbek hemen çıkıyor mesela, ya da böyle süt ve süt ürünleri yiyorum. Sonradan böyle deneye fark ettim ki laktozsuz ürünler tükettiğim zaman ve probiyotik kullandığım zaman göbek sorunu kalmadı. Biz bugün Karaca Smoothie blenderımızla çok güzel bir, bu sefer bardak değil kase smoothie tarifi hazırlayacağız. Mesela diyelim ki öğlen yemek değil de tatlı bir şey yemek istediniz. O zaman bunu yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. İçinde gene ben şeker vesaire kullanmayacağım. Hani doğal meyvenin kendi şekerinden faydalanacağım. Haydi o zaman lafı da fazla uzatmadan, bu bir çünkü yemek tarifi videosu olduğu için bazen kilitleniyorum, böyle konuşamıyorum. Oluyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen probiyotik kase smoothie tarifimize geçiyoruz. Yurt dışında buna bowl diyorlar. Smoothie bowl diyorlar kasede tüketilen. Evet, malzemelerimizi söylüyorum. 1 adet muz kullanacağım. Vanilya kullanacağım. Saf vanilya kullanmanız gerekiyor. Ben Arifoğlu'nun vanilyasından çok memnunum. Şeker yok bunda. Şeker ilavesiz yazıyor gördüğünüz gibi. Hani gidip de o keklere falan kullandığımız vanilyalardan kullanmayayım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Ben bunu ilk kullanmaya başladığım zamanlarda yoğun vanilya tadı olsun diye böyle bayağı bir boşaltıyordum yapacağım şeyin içine. Fakat inanılmaz acı oluyor. Buruk bir tadı oluyor. Hani dediğim gibi o paketler gibi düşünmeyin. Çünkü onların içinde şeker var. Bundan çok azıcık kullanmanız gerekiyor. Ben mesela şimdi bu smoothie tarifimde çok azıcık çay kaşığının böyle 1/4 kadar falan kullanacağım. Hani aroma versin diye. 4 çorba kaşığı probiyotik yoğurdumuz var. Ve 3 silme çorba kaşığı yulaf ezmesi kullanacağım. O zaman tarife geçiyorum hemen. Bir önceki tarifimde de demiştim. Böyle bu smoothie blenderın içine Karaca'nın büyük parçalar koymamanız gerekiyor. Koyacağınız şeyleri minik doğramanız gerekiyor ki motor zorlanmasın. Bu arada o smoothie blender incelememe de yukarıdan, linkten sağ tarafta çıkacak şu an. Oradan ulaşabilirsiniz. Ürün incelemesi yapmıştım. Bu üründen ben çok memnunum çünkü piyasadaki diğer ürünlere göre motoru gayet güçlü. Ayrıca ara sıra indirimler de oluyor. Ben koleksiyonumu sürekli güncelliyorum. Karaca incelemesinin altında açıklamaya link bıraktım. Oradan gidip ürünü inceleyebilirsiniz. Farklı ürünler de koydum. Yani sadece smoothie blender değil. Başka sağlıklı kendim tükettiğim ve kullandığım ürünler de var. Evet, muzlarımızı koyduk. 3 silme kaşık yulaf ezmesini ekledim. Yoğurdu ekliyorum. Evet, son olarak vanilyamı ekliyorum. Daha doğrusu saf vanilyamı ekliyorum. Çok azıcık böyle. Evet, yeterli bu kadar. Çay kaşığının 1/4 kadar falan gibi düşünün, yoksa çok acı olur. Arada şöyle yaparsanız gerçekten daha homojen bir karışım elde ediliyor. Evet, probiyotik bol smoothie'miz hazır. Şekere falan zaten hiç gerek yok. Muz biliyorsunuz ki şekerli bir meyve. Gayet lezzetli oldu. Sağlıklı haftalar, mutlu günler, hayırlı cumartesiler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arada kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın.